Merhaba. Merhaba. Bu sefer yol kenarı molasıyla karşınızdayız. Evet. Neresiydi orası? Abana mıydı? Karadeniz'de hep böyleyiz ya. Çok hızlı yer değiştiriyoruz. O yüzden Doğan Bey mi? Doğanköy. Doğanyurt. Doğanyurt. Buldum. Bulduk. Doğanyurt'tan Cide'ye doğru sahil 0 şeridinden devam ediyoruz. İnanılmaz güzel yollar ama tek şerit, rampa iniş çıkışlı devamlı. Tek şerit de demeye bence yarım şerit falan. Çünkü yani gerçekten yol tek şerit gibi ve karşıdan gelen araçlar da var. Çok dar bir yol. Eski köy yolları gibi. Kesinlikle öyle, eski köy yolları gibi harika bir yol ama doğanın yeşilliği falan böyle acayip güzel. Denizin sesini duyuyorsunuz ama görmüyorsunuz çünkü o kadar sık ağaçlar arasında. Sadece açıklar gözüküyor. Yakınlarda böyle bir yeri gördünüz bir aradan. İkinciye ben şurayı görmüştüm, göstereyim, söyleyeyim falan gibi imkan yok. Öyle bir şans. Kim görüyorsa en çok şanslı olan o. Bu taraflar böyle. Bu taraflar böyle arkadaşlar. Şimdi biz sabah yola çıktık. Sabah erken yola çıktık ki önceki yolculuğumuzda asfalt erimelerinden bayağı ben gerilmiştim özellikle. Çünkü gerçekten asfalt akıyor böyle, yani erimeyi aşmış durumda. O yüzden sıcak olmadan yola çıkalım dedik. Kahvaltımızı hızlıca yaptıktan sonra kahve içmedik. Şimdi çok güzel bir manzara bulduk. Bu manzara eşliğinde kahve içeceğiz. Ben size manzarayı göstereyim. O arada da Gül'den kahve hazırız. Evet. Ben gideyim o zaman içeri, iş başına. Hadi siz gezmeye gidin. Şu anda takribi 1 saattir yoldayız. Yolda çok nadir böyle geniş alanlara rastlıyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. Biz dedik ki fırsat bu fırsat. Kenarı çekelim, kahvemizi içelim. Güzel manzara eşliğinde biraz dedik keyif yapalım. Peki manzaraya gelip kahveyi içeride içmemiz? Azallah. Azallah şefatan Resulullah. Çünkü dışarıda güneş var. Karavanın içi daha serin. Ne kadar dışarıda oturmadığımızı burada anlarsınız umarım. Gerçekten ya, dışarıda vakit geçirmiyoruz biz karavanla. İçeride daha rahatız. Yani kışın zaten soğuk olduğu için dışarıda oturamıyoruz. Yazın da çok sıcak olduğu için genel olarak hep böyle içeriye kaçıyoruz. Camları açıyoruz, içerisi püfür püfür esiyor böyle güneşin altında da olsak. Ki şu anda sadece kapıyı açmak bile yeterli. Cam açmadık hareket edeceğimiz için ama içerisi çok daha serin dışarıdan. Bir tek havalandırmamız açık sadece. Evet. Böyle manzaraya bakarken onu düşünüyordum. Bugün yolda şunu da fark ettik. Hatta biraz önce Gülden'e de söyledim. Karadeniz eğer bizim yaptığımız gibi hani maksimum kıyı şeridine yakın gitmeyi planlıyorsanız, Karadeniz turu özellikle Samsun'dan bu tarafa olan kısım ya da Sinop'tan daha doğrusu bu tarafa olan Bence kısım. en baştan itibaren sadece... Hayır genel başka şeyi de söyleyeceğim. Hani Sinop'tan bu tarafa olan kısım doğudan batıya doğru seyredilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Evet. Çünkü daha fazla eğim iniyorsunuz. Çok fazla bir rampa çıkmıyorsunuz. Tırmanış daha az. Daha az tırmanış var. Ama batıdan doğuya doğru bizim bu hatta girerseniz muhtemelen çok daha fazla rampa çıkarsınız. Sürekli tırmanış olacak, iniş az olacak bu sefer o tarafa doğru. Evet. Şey için de ben de en başından beri derken şeyi düşünerek söyledim, Artvin'i düşünerek söyledim. Artvin de öyle. Buradan Artvin'e gitmeye kalkarsan, yani batıdan Artvin'e gitmeye kalkarsan yine aynı şekilde sürekli tırmanacaksın. Evet. Tırmanış. Ya Artvin de biz öyle. Bizce Karadeniz'e doğudan girilmeli taraftarıyız Evet, biz. daha az yorucu olacak. Yani bizim kafamızda seyahat etmek isteyen insanlar için bu. Yoksa öteki türlü kafanıza göre takılın, o ayrı bir şey. Bölgesel olarak gezeceksen mesela sadece Batı Karadeniz'i gezeceksen zaten buna yapacak bir şey yok, ya da işte ne bileyim o iç kısa kestirme yolları kullanacaksan zaten şey değil, kestirme de değil aslında, ana yollar diyelim oraya. Ana güzergah iç tarafta kalıyor. Oralardan gidecekseniz çok sorun olmaz ama bu taraf gerçekten hep tırmanış olur. Tersten giderilirse. Eğer motosikletle bu turu yapmak istiyorsanız bu kıyı şeridine girmeyin abi. Evet, çok riskli. Yani
o eriyik asfalt gerçekten motosiklet için inanılmaz riskli. Karavan bile kaydı birkaç virajda Evet. yani. Yani çok kaymadı da kaydığını hissettirdi yani o erimiş asfalt olan kısımlarda motorda. Bir de yollar çok dar ve virajlar çok eğimi fazla virajlarında bu yolların şekli yüzünden. Aşağılar uçurum. Yaz sıcağında motorla çileye döner. Stres olur. Tehlikeli olur. Yani risk almanıza gerek yok boşuna. Evet, evet. Hani zaten yolda bir tane motorcu gördük. O da yabancı plakaydı. O da duruyordu kenarda. Hani ne Evet. yaptım ben der gibi telefon kurcalıyordu. Yani niye girdim ki bu yola der gibi telefon Gerçekten. kurcalıyordu gerçekten de. Mükemmel başlayan Karadeniz maceramız başladığı gibi enteresan olaylar gelişmesine rağmen şimdi canım. çok güzel, keyifli devam ediyor. Yani her an her şey yaşanabilir. Önemli olan Evet. sağlık olsun. Aynen öyle. Gerisi hallolur. Gerisi bir şekilde halloluyor, problem olmuyor. Tam yola devam ediyorduk. Böyle ağaç manzarasını çeksen falan diye kamerayı elimizde tutarken asıl manzarayı kaçırmışız. Evet, şimdi size onu göstereceğim. Yolun kenarına çektik hemen. Manzarayı seyredeceğiz. Çok güzel. Muhteşem bir manzara. Şimdi bu güzel manzarayı size aktardığımıza göre, Gülden de Instagram için birkaç tane kare aldığına göre Yola devam edelim. şu Spa ile birlikte yola devam edebiliriz. Hadi gelin. Biz hazırız şoför bey. Ben de hazırım. 10 derecelik bir eğim yine bizi bekliyor. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Üstümüze bir bulut geliyor. Yolda böyle güzel manzaralara da şahit oluyorsunuz. Harika. Sağda aşağıda da çok güzel bir plaj var ama şu ağaçsız falan yakalarsam. Two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Uzun zaman sonra ilk defa çift şeritler ayrı ayrı genişçe bir yola çıktık. Evet. O kadar virajlı dar yoldan sonra bayağı otoban gibi gözüktü gözümüze. Evet, yaklaştık. 25 kilometre kaldı Cide'ye. Ha. Gerçi tam Cide'nin içine değil, Cide'nin üstünde bir tepeyi işaretledim. Manzara terası gibi bir yer var. Oraya 25 kilometre. Herhalde oradan aşağı inişte bir 8 kilometre vardır. Az kalmış. Su varmış ileride ama suyumuz var zaten. Evet. Aygaz var. Cide'den alırız. Yalnız son 5-6 konak noktasından beri tüp dolduracağız. Oradan alırız, buradan alırız diye gidiyoruz. En sonunda tüpümüz bitecek, yedeğimiz boş. Mecburen neredeysek oradan alacağız artık. Gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky. It was the best. Cide 19 kilometremiz kaldı. Evet, az kaldı. İnşallah. Çok güzel yalnız ya. Dağ, yeşil, orman. Acayip güzel buralar. Yani yolları kötü ama işte yol kötü olunca bu kadar güzel yerlere ulaşabiliyorsunuz. Biz bunu hep tecrübeyle sabitledik. Aynen öyle. Çoğu yerde bozuk yollar hep güzel yerlere çıkıyor. Bazen çıkmayabiliyor sadece yollar. Evet, istisnai durumlarda çıkmayabilir. Yol hiç çıkmayabiliyor. İşte aynen yol çıkmıyor. Yoksa çıksa belki yine güzel yerlere gidecek ama
güzel. Asfaltta ufak ufak erimeye başladı. Saatimiz 2. Evet. O yüzden Yeni biraz daha kontrollü gitmeye çalışıyoruz. Lastiklerden hışırtı sesleri geliyor ufak ufak artık. Şile'ye geldik sayılır. Evet, çok güzel bir yere götüreceğim sizi. Haritayı incelerken buldum burayı. Çok efsane bir manzarası var. Haydi bakalım. Sinyalimizi verelim. Ufak ufak yanaşalım. Cide seyir terasındayız. Karavanımızı şuraya park ettik. Cide burası arkadaşlar. Meşhur Cide. Güzel bir yer. Şimdi burada biraz dinleyelim, kendimize gelelim. Arabamız soğusun birazcık. Biraz Max kendine gelsin. Sonra aşağıya hep beraber ineceğiz. Manzara keyfinde bir Max. Hemen gölgeye gelip yattı. Keyfini biliyor ya. İşini biliyor. Hadi gidelim. Yeter mi bu kadar gölge keyfi? Hadi gidelim. Haydi. Aferin sana. Şimdi ben buraya kadar baktım. Bizim yolumuz buraya kadardı. Bizim yolumuz buraya kadar. Aygaz'ı halledelim istersen. Küçük tüpü dolduralım, küçük yedeği. tüpü dolduralım. Ondan sonra da kalacak yer bakarız. Hem yerel halka da sorarız nereye gideriz falan diye. Tamam. Öyle bakarız. Olur. Haydi o zaman. Bakalım. İlk durak Tüpçü. Tüpçü. Şu aradan girecektik. Şunu bulduk ama duracak yer yok. Maalesef şehir işlerinin en büyük sorunu. Şunun önü boş gibi sanki ama. Ha, yer de bulduk şimdilik. Hemen hızlıca. Şanslı mıyız ne? Sanki. Evet, tüpümüzü doldurduk. Şimdi konaklayacak bir iki nokta bulduk haritalarda. Oraya doğru devam ediyoruz. Bakalım hangisi olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? Evet, olacak mı olmayacak mı? Esas durum o aslında. Yola devam mı edeceğiz? Hepsi az sonra. Az sonra. Konumlardan birisi yol üstü. Bir diğeri ise limanın içinde. Yani balıkçı barınağına çok yakın. Evet. Ve hemen arkasında balıkçı barınağının lokali var. Ve Gülden bir şey fark etti orada. Düğün hazırlığı yapılıyor. Evet, kır düğünü hazırlığı yapıyorlar. Ya da işte bir organizasyon olacak. O Gece yüzden olacak. Çok Şimdi eğleniriz burada kalırsak. Işıkları hazırlamışlar Evet, yani. evet. Masalar, sandalyeler kenarda yığılı, onları fark ettim. Sonra ışıkları fark ettim. 3-4 kişi hazırlık yapmaya başlamış. Evet. Muhtemelen hafta sonuna kalmaz yani onlar bu kadar hazırlıyorlarsa şimdiden. Cide'nin sahili çok uzun bir sahil. 13 kilometre mi? Öyle bir şey diyordu galiba bu deniz Evet, komple boyu devam için. ediyor. Ama yol kıyısı. Belki oralarda geçerken bir yer bulur muyuz bilmiyorum. İleriye doğru devam edeceğiz gibi. Haydi gel bakalım. Evet. Bahsettiğim Gebeş sahile geldik. Böyle bir piknik alanı var. Önümüzde harika bir deniz var. Peki. Ve denize dayanamayanlar koşturuyorlar. Of, Max atladı gitti.
Max buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Koş. Koş Tolga'ya. Koş Tolga'ya. Helal. Çok güzel bir yer yapmışlar. Hemen mangal yeri. Ne derler onu? Şömine işte. Mangallık. Mangallık şömine. Ha, çekim yapıyorum. Mangallık yapmışlar. Arabanı park et. Hemen yanına gel. Yanındaki de senden bağımsız. Ortada aracın olacağı için hani hepsi birbirinden bağımsız alanlar yaratmışlar. Evet. Çocuklar için oyun parkı var, çeşme var. Birkaç yerde var oyun parkı. Evet hep yakın yani birkaç bankta bir, çardakta bir daha doğrusu çeşmeler var. Yürüyerek girilebilen ayrı kapılar var. Bir de bizim girdiğimiz araç girişi olan kapı var. Bir de- Şeyleri güzel yapmışlar, onu diyecektim. Şömine ve hemen karşısında çöp kutusu. Evet. Yani Çok temiz. ister istemez çöpünüzü atacaksınız buraya. 2 tane görevli var benim gördüğüm. Ondan sonra yani vallahi tebrik ediyorum belediyeyi. Ve burası saat 9'da kapanıyor normal şartlarda. Evet, Ama- 8.30-9.30. Evet, bu ay içerisinde karavanla konaklayan bir Türk problem olmaz, sıkıntı yaratmayın, kalın gece rahatlıkla demiş. O yüzden biz de ona güvenerekten kalacağız bu gece Kapıyı burada. kapatıyorlarmış. Kapı kapalı olsa da bir şey değişmeyecek. Biz zaten sabaha kadar burada uyuyacağımız için sadece. Görevli arkadaşlarla henüz konuşmadık ama böyle bu şekilde kalanlar olduğu için geçtik, yerleştik. İlk girişte bayağı kalabalık, piknik yapanlar var. 7-8 tanesi dolu galiba Dolu çardakların. dolu. Biz en sona kadar geldik kimseyi Evet. rahatsız etmeyelim diye. Böyle burada keyif yapacağız şimdi. Biraz dinlenelim. Valla deniz de çok güzeldi. Başta soğuk gibi geldi ama Yok yok, çok güzel ama çok dalgalı. kıyı dalgası var. Şey gibi, Kaputaş gibi. Hemen şu tarafta da denizimiz var. Dalga sesleriyle uyuyacağız bu gece. Buyur Mama canım. Afiyet olsun şekerim. Şurayı toparlayalım, sonra ben de yemek şeysine geçeyim. Bunu burada kullanabiliriz bence. Bunları kullanacağız. Yufka aldık ya. Evet. Ne yapayım yufkadan, ne istersin? Var mı istediğin bir şey? Gözleme mi? Evet, evet, Yufkadan en çok onu yapıyorum. Ya da tava böreği de yapabiliriz. Gözlemeden Hangini istersen. ya da tava böreği de olur. Nasıl Aşkım hazırlarsan. bak, alternatif sununca ya da o da olur ya da o da olur demeyeceksin. İkisinden birini seçeceksin. O zaman sen Öyle olmuyor. hangisini yapmak istiyorsan ben ikisine de okeyim. Sen alternatif sunarsan bak alırsın. Yani sunacağım ki tercih edebilirsin. Yoksa bir tane ise ben yaparım zaten, onu sormama Bana gerek yok. ikisi de olur. İkisi de olur. Yapınca ikisi de oluyor. Hiç yardımcı olmuyorsun bana karar vermekte. En uğraşlı hangisi? Hiçbiri. O zaman en uğraşlısını yap. O zaman gözleme yapıyorum. Gözlemenin yanına onlar soğuk soğuk çok güzel olur. Tamam. Öteki börek de güzel olmaz. Gel yanıma. Kaldırıyoruz. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel. İşte bütün mesele bu. Melek. Yavaş yavaş takla atıyordu geriye doğru. Aa, kocaman karınca çıktı Max'in üstünden. Git dışarı.
Karınca değil, o örümcek. Max sen değil. Sen değil. Git dışarı dedim, Max İçeri gel. çıktı. Gel buraya. Ay, nasıl bir yırtıklıktır bu? Tam ortada mı? Oo. Paramparça işte. Aşkım. Kışkırtma şu çocuğu. Kışkırtmıyorum ya, yanıma geldim sadece. Yanına da masanın yanına çağırıyorsun. Sucukların dibine. Bak, Kışkırtmıyor çocuğun ama hiç şu. onunla alakası yok ama. Hiç yok. Çocuk yiyeceği fırçayı düşünüyor. Sen hiç. O çocuk diyor ki ben mama yedim zaten diyor. İstemiyorum ki sucuk diyor. Asla Öyle demiyor canım. musun Max? Anlaştık. O arkadaşların hepsi tamam ama çekim yapamadık. Neden çekim yapamadık? Çünkü yanımıza bir aile geldi. Çocuklarına bağıra bağıra bir hal oldular. O yüzden Çocuklar sürekli anne, 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 anne bak, baba bak, anne bak, baba bak. uzaklaşma, gitme, gelme. Sürekli böyle sesler var dışarıda. O yüzden çekim yapamadık. Ama malzemeler hazır. Ama şöyle bir şey var. İki malzemede de Ya kaşar yok. söylemesen olmaz değil mi? Hayatta olmaz. Bütün hepsinde değil, en alttakinde var. Evet, en alttakinde var çünkü o kendisininki. Senin uyanık seni. İkincisini kapatırken aa dedim, kaşar koymayı unuttum. Sonra Antalya Gazipaşa'da tanıştığımız bir karavancı çift vardı. Onlar buraya gelmişler. Merhabalaştık. Sonra onunla konuştuk. Gitti. Giderken üçüncüsünü sarıyordum. Onu da kapattım güzel. Bir baktım aa kaşar koymamışım. Kaşarlar hala duruyor orada. O yüzden sadece bir tanesinde kaşar peyniri var şu anda. Farklılık yapıp kızaran tarafın üstüne koyacağım onu. Tavayı da üstüne kapatacağım. Üstünde eriyecek onlar. Hadi bakalım. Kaos ailesi gidiyor. Dayanamazlar. Kendilerine dayanamazlar. Bence de kendilerine dayanamadılar. Çünkü yengeyle şöyle, Allah'ım ne kadar güzel postu var bu çocuğun ya. Maşallah. Yengeyle amca gelir gelmez bir tartıştılar. Çolana çocuklar denize gireceğim ben, denize gireceğim ben. O olacak, o olacak. Yıktılar ortalığı, yıktılar. Şimdi de gidiyorlar. Takribi geçen süre 25 dakika. Sinir Yarım harbi saat full. olmadan kendi kendilerine burada bir şeye girip Kaos yaşayıp yürüdüler gittiler. hayat zor bazen. Ama şimdi Güldensice neden önce bunu yaptı? Kaşarsız olanı göstermek için. Evet, o kaşarsız. Şu anda pişirdiğimde kaşarsız. Önce bunları yapayım ki dedim. Kaşarlar erisin. Ama çok sıcak. Soğumayacaklar bile yani. Pişsin. İçeride yeriz. Dışarısı güneş oldu artık zaten. Evet evet. İçeride yeriz. Serin serin. Gün batımına doğru bir yürüyüşe çıkalım dedik. Hem Max'i gezdirelim, hem de sizi birazcık Karadeniz sahillerinden gün batımı izletelim. Max'i. Yaramaz Max. Tam sana doğru koşacaktı. He. Taşlar böyle oynayınca vazgeçti. Az biraz yukarıdan yürüyelim. Taşlar büyük geldi ona. Bu tarafa gel. Max'i. Afiyet olsun.
Çiçek koklamış bir çocuk. Ve haberler. Haberler. Şimdi bir karavancı arkadaşla denk gelmiştik. Gül'den bahsetmişti size videonun birkaç dakika öncesinde. Onlarla Max'i yürütürken bir muhabbet ettik. Ondan sonra biliyorsunuz bulunduğumuz alan piknik alanıydı. Saat işte sabah 9 akşam 9 arasında açık olan bir piknik alanı ama bundan bir 20 gün önce birileri burada konaklamış. Ona istinaden biz de içeride kaldık. Hatta o arkadaşlara da söyledik bir şey olmuyormuş diye. 5 dakika önce kapımız çaldı. Saat tam olarak 22.33. Zabıta arkadaşlar geldiler. Ya dediler dışarı almak zorundayız sizi. Ondan sonra dedim sadece bizi mi yoksa alanı mı dedim kapatıyorsunuz. Yok dedi alanın kapanması lazım dedi. Binek otomobiliyle piknik yapmaya gelen insanları bile çıkarttılar dışarıya. Ondan Evet, kapı sonra kapanıyormuş. kapıyı kapatacaklar. Herkes dışarı aldı. Hatta insanların yemek sofraları falan oradaydı. Şey diyor ya biz de hiç memnun değiliz ama diyor hani böyle söylediler ve yapmak zorundayız ve hemen çıkartmamız lazım yalnız falan diye böyle telaşlı şekilde. Evet, biz tamam dedik ama hemen çıkmanız lazım. Dedim tamam sıkıntı değil. Alanın yanında sabah gördüğümüz boş bir arsa vardı. Ondan sonra o bölgeye dedim geçebiliyor muyuz? Tabii diyor. Orası hiç problem değil diyor. Geçebilirsiniz diyor. Hiç sıkıntı yok oradan diyor. Yeter ki başıma iş açmayın. Karşı çıkmayın ne olur der Aynen. gibi böyle. Artık ne kısa insanlarla uğraşıyorlarsa. Evet. Ondan sonra hemen bu tarafa geçtik biz de. Arkadaşları da aldık yanımıza. Günaydın. Günaydın. Uzun süredir Karadeniz'deyiz ve ilk defa Karadeniz hırçınlığını gösterdi. Ya evet dalgalara baksana. Dün akşam efsane bir fırtına patladı. Dur şurayı açayım. Sineklikten çok gözükmeyebilir. Döne döne geliyor dalgalar. Evet. Çok efsane bir görsel var. Hava çok fena patladı dün akşam. Sağanak, şimşek falan böyle efsane bir hava vardı. Var yağmur. Biraz önce bir uyarı da geldi. Yağış devam edecek diye. Zaten şu an ekranda gördüğümüz karşı taraflara indiriyor ve o fırtına bu tarafa doğru geliyor. Yağsın ya. Yandık birkaç gündür. Gülden'den isyanlar. Yalnız deniz çok efsane görünüyor ya. Oho. Kahvaltı yapalım. Birazdan dışarı çıkarız hep beraber. Yağmur gelmeden bir yürüyüş yaparız bence. Evet kesin. Seri. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. The secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Kahveler hazır. Buyurun. Ben de geçeyim şuradan. Kahveleri dökmeden. Yani yaz sezonu bizim için iyi geçiyor ya. Öyle çok kötü diyemeyiz. Böyle ayaklarımı düzelteyim. Çok kötü diyemeyiz. Yaz sezonu Karadeniz biçilmiş kaftan diyebiliriz bu konu için. Evet gerçekten öyle. Rüzgarı var sürekli en azından. Evet. Şimdiye kadar bizim kaldığımız her yerde vardı yani. Aynen. Rüzgar var. Akşam serinlik oluyor hala da ki Antalya 44 dereceler, Bursa 44. 40 dereceler. 46 derece gönderdi çocuklar işte. Ha, evet, 46 46 derece değil mi? gönderdiler. Yani Şeyi söyledin sonra Eğirdir'i söyledim mesela Evet. Isparta Eğirdir o kadar rüzgarlı bir yerde 38 derece olmuş orası falan derken biz burada anca 32'leri gördük. evet, 32'yi Güzeldi. gördük. Daha fazlasını görmedik. Çok keyifliyiz. Öyle ufak ufak devam ediyoruz. Doğanköy müydü bir önce kaldığımız Doğanyurt. yer? Doğanyurt. Doğanyurt'ta kaldık. Ondan sonra şimdi buraya geldik işte. Cide'nin hemen çıkışına doğru.
Cide sahil olarak geçiyor ama Gebeş diye bir yer burası. Evet. Güzel, sessiz, sakin kaldık derken hafta sonu bir kalabalık. Bir kalabalık. Meğersem bu bölge çok aşırı derecede revaçtaymış. Evet. Ya zaten yan tarafı gördünüz. Yan taraf piknik alanı. Tahmin ediyorduk zaten oranın biraz kalabalık olacağını. Ama mesela öğlen vakti falan herhangi bir şey yok. Evet. Akşam üzeri 3'ten 4'ten sonra insanlar bir gelmeye başlıyor. Hınca hınç dolu, deli gibi dolu. Güzel yer, keyifliydi burası. Dinlendik. Yağmurda serinledik. Ya ben bu tarafa gelecekler için şöyle hani Kastamonu, Sinop genelde aşağıdan veriyor ya. Evet. Bartın, Kastamonu, Sinop tarafına Yolları az veriyor. çok gösterdik ama bahsedelim. Evet, hani ondan biraz bahsetmek istiyorum. Sinop'tan sonra ana yol size haritalar, Google haritalar alt yollara gönderiyor. Eğer ki siz ben sahil kenarından gideceğim derseniz kısa kısa rotalar ekleyip haritayı sahile döndürürseniz sahil rotası tek şerit gidiş geliş. Dar. Hani 2 şerit değil bakın, tek şerit gidiş geliş. Birçok yerde büyük bir araçla denk geldiğiniz zaman birinizden birinizin durması lazım. O kadar dar olan yerler var. Yaz için konuşuyorum. 28 derece sıcaklıkta eriyik asfalt denk geldik ve şelale gibi akıyordu. Evet. Hani sanki yağmurda sürüyormuşçasına lastikten fışır 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 o su sesi geliyordu Suyun içinden kulaklarımıza. gidiyormuş gibi sürekli, yani hani asfalt erir çoğu zaman, her yerde olur bu ama zift çıkar yukarıya ve o sesi duyarsınız az çok ama sadece parlaklığını görürsünüz ama bu yolda gerçekten Akıyordu. böyle virajlarda özellikle böyle şelale şeklinde sanki yani yola bir şey dökülmüş de akıyormuş gibi ziftler vardı. Evet, yani Zaten hızlı gidilebilecek bir yol değil de ama bu zift durumu yine de ürküten dikkat bir etmekte şey. fayda var. Ne olur ne olmaz. Özellikle Kayıyor ya. hani biliyorsun bizim motosikletçi dostlarımız da Evet. mevcut, Direkt onu videolarımızı düşündük biz de. izliyor. Hani özellikle motosikletle bu tarafa gelme niyetinde olan dostlar için çok dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Çünkü biraz sıkıntılı. İlla bir yoldan gidilecekse öğlen saatleri olmadan sabah erkenden gitmek lazım. Çünkü Evet. biz Doğanyurt'tan buraya gelirken öyle yaptık. Öğleden önce yola çıktık. Nispeten bazı kısımlarda yakalandık zift Evet. erimesine. Ama ondan önce hareket ettiğimiz yerde saat 3.30-4 falan gibiydi Doğanyurt'a gitmeden önce. O saat aralığında bile gölgede kalmış olmasına rağmen yollar hala asfalt erimesi devam ediyordu. Evet. Hani akşam saatlerine bırakırım serin olur falan gibi düşünülmesin. öyle Düşünmeyin. düşün. Sabah Sadece erken. Özellikle motorcu dostlarımız sabah erken seyahat etsinler. Evet. Evet, Türkiye kıyı ve sınır şeridi turumuz Türkiye'nin en kuzey noktası olan Sinop İnceburun'la devam etti bu tarafa doğru. Artık şimdi ben haritada Zonguldak'tayım aslında. Oraya kadar geldim. Ben bundan sonraki 2 durak sonra Zonguldak. Değil. Ya da değil tabii de Değil işte daha. hani ben haritada oradayım yani. Şimdi şey demesen Zonguldak'a geçeceklermiş bir sonraki Yok videoda yok diye değil. anlaşılabilir. Muhtemelen birkaç araya nokta koyarız. Ondan sonrasında şimdi takipçilerden ve yakın arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirim şu yönde. Geri geliyorlar, Bursa'ya dönecekler. Hayır abi, Bursa'ya dönmüyoruz Evet. biz. Bitiyor mu? Geliyor musunuz falan diye Evet, çok evet. arayan oluyor şimdi. Bursa güzergahımız arasında şu anda yok. Evet. Buradan Kerpe, Şile, Ava, o sınırdan İstanbul'a geçeceğiz karşıya. İstanbul'a, evet, maalesef İstanbul'a geleceğiz. Aynen öyle. İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'dan yine kıyıya atacağız kendimizi. Kıyıdan yukarı Edirne sınıra kadar devam edip oradan sınır boyundan aşağıya Çanakkale tarafına doğru Ege Denizi'ne ineceğiz. Sınırdan Çanakkale'ye gelip oradan bu tarafa doğru döneceğiz. Yani Bursa'ya doğru döneceğiz. Tura Bursa'dan Balıkesir'e giderek başlamıştık. Şimdi üst Hatta Ayvalık sahile Ayvalık sahili miydi? Evet, Yok. evet, Ayvalık değil mi o? Ayvalık Ayvalık aynen sahili. öyle. Çanakkale'den de o burundan aşağıya Aynen Ayvalık'tan öyle. gelip geri döneceğiz. Aynı Ben güzel onu gibi. diyecektim. Tamam. Ben erken davrandım. Tamam, ben de onu diyecektim. Orası eksik kalmasını istiyoruz. O taraflara gittik aslında. Çok gezemedik. Tekirdağ gittiğimizde daha önce orayı ziyaret etmiştik ama işte bir kısmına gitmiştik. Şimdi bu kıyı ve sınır şeridini tamamlamak için oraya da dönmemiz lazım şu tarafa. Evet. Yoksa yarım kalır o taraf. Aynen öyle, o bölgeye. Avrupa'ya da gideceğiz. Yani bu tur Avrupa'ya uzanıyor dostlar. Avrupa'yı gezdireceğiz size. Aklıma bir Türk filmi geldi. Onda diyordu seni Avrupalara gezdireceğim diye. İstanbul'a karşıya geçiyor köprüden. Öyle dostlar. Kaçak yolculardan bahsetmiyoruz uzun süredir videolarda. Unutuyoruz kaçak Yolculuk yolculardan. yaparken unutuyoruz onları. Evet. Sessiz sessiz oturuyorlar. Çıldır Gölü'nde
kaçak yolcu diye karavanımıza bir kaçak yolcu aldık. Zannetmeyin ki ondan korktular. Tekrardan kaçak yolcuyu dillendirmiyorlar. Ama kaçak yolcuları görüyoruz. Son birkaç videomuzda premier gösterimde, yani ilk gösterimde 100 kişinin üzerine çıkmaya başladı videolarımız. Evet, canlı sohbet kısmında. Bu bizi çok mutlu ediyor. Aynı anda 100 kişiyle orada o videoyu izlemek. Çünkü biz de sizle birlikte tekrardan izliyoruz videoyu ve canlı sohbette sizin yazdığınız her mesaja cevap vermeye çalışıyoruz. Ama bir kesim var. Bir kesim var. O kesim kesinlikle ne sohbete katılıyor, ne mesaj yazıyor, ne beğeni tuşuna basıyor. Hatta bir iki takipçimiz var. İnanılmaz derecede bu kitleye sinirli. Evet. İnanılmaz derecede sinirli. Ve biz bunu bir videoda da bir açıklık getirelim istedik artık. Beğen tuşuna basmak ücretli değil arkadaşlar. Evet, sağ olsun bir takipçimizin deyimiyle. Evet. Beğen tuşuna basmak ücretli değil. Yorum yazmak ücretli değil. Videolarımızı arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza göndermek ücretli değil. Bunların Bedava. hiçbirinden ücret almıyoruz. Kanalımıza abone olmanız yine ücretli değil. Ne ücretli? Onu söyleyelim. Ücretli olan kısımlar da var. Ay dedim, ne oluyor? Tam Poşet şey bu. Az önce çıldır kaçak yolcu falan dedin ya, ben aklımda başka bir şey vardı, onu Evet. ilave edecektim de kaçak yolcu şeyi bitsin diye bekliyordum. Bir an Ses pıtırtı gelince- duyunca dedim, ne oluyor? Ben ne diyordum peki? Peki ben ne Ücretli dedim? değil. Peki Ha. ne ücretli? Peki ne ücretli? Siz kanalımızı çok beğendiniz. Bizimle birlikte evinizin konforunda geziyorsunuz. Ve dediniz ki ya bir şey yapayım ben bu çocuklara. Makramelerimizden satın alabilirsiniz. Her videomuzun açıklama bölümünde Shopier sayfamızın linki var. Linke tıklayarak makramelerimizden sipariş edebilirsiniz. Onun haricinde süper teşekkür butonuna tıkladığınızda 2 tane ekran açılıyor. Bu 2 ekranda farklı ödeme seçenekleriyle bize destek olabilirsiniz. Yine onun haricinde canlı sohbet esnasında süper teşekkür ya da süper chat kısmından yine destek olabilirsiniz istediğiniz meblağda. Bir de katıl butonu, belli bir süre sonra katıl butonuna sahip olduk. Katıl butonumuz var. Katıl butonu şu demek arkadaşlar. Bizi bir dergi gibi düşünün. Dergiye nasıl aylık abonelik sağlıyorsanız ya da gazeteye nasıl aylık abonelik sağlıyorsanız ya da dijital dizi platformlarına nasıl abonelik sağlıyorsanız bizim kanalımıza da bu şekilde abonelik sağlayabiliyorsunuz. Aylık abonelikleriniz oluyor. Bunu katıl butonuna basarak sağlıyorsunuz. Bu aboneliklerinde baz versiyonu ve üst limit versiyonları var tabii ki. Bütçeye uygun birkaç Farklı versiyon versiyonda var. ayarlanmış. Şimdi şekilde. biz bunu koymakta daha evveliyatında çok tereddüt ettik. Çünkü katıl butonu YouTube'un kendi verilerine göre diyor ki sen katıl butonu koy. Farklı fiyatlarda aboneler dahil et. Aylık abone dahil et kendine. Ama her aboneye de farklı içerikler üret. Evet. Özel içerikler üret. Ekstra bir hizmet ver onlara diyor Evet. aslında. Hani en çok parayı verene özel içerikler üret diyor yani. En çok parayı verenle kamp yap. Yani bize bu saçma geldi. Evet. Biz öyle bir kanal değiliz çünkü. Takip ettiğimiz birçok YouTube kanalının da bu şekilde olduğunu gördük. Evet, mesela örnek vereyim hemen. Çoğu kişi bu katıl aboneliklerine gittikleri konumların adreslerini buradan veriyorlar. Mesela Evet. biz video paylaşırken konumlarını paylaşıyoruz ya. İşte bazı yerlerin hatta konumu yoksa işte oraya koordinatlara varana kadar yazıyoruz ya. İşte bunu ücretli abonelere veriyorlar sadece. Ama biz böyle bir ayrım olsun istemediğimiz için Aynen öyle. bunu Yani, baştan yapmadık. evet. Şimdi de yapmadık ama sadece abonelikleri açtık. Yani orada ekstra bir özel hizmet yok. Oranın amacı aslında bize maddi destek olmak isteyen insanlar var ise onlara yol açmak. 4 ana başlıkta katıl aboneliğimiz var. Bunlardan bir tanesi çorbada benim de tuzum olsun. O en alt limit. En alt Evet. limitten ödeme yapabiliyorsunuz ve her ay bu sizin ödeme seçeneğinizden kesiliyor. İstediğiniz zaman da bunu iptal edebiliyorsunuz. İkincisi benim yerime de gezin aboneliği. Bu abonelikte de bir tık yüksek bir meblağ var. Evet, basamak basamak diyelim. Aynen. Bunda da yine biz ne paylaşıyorsak onu görebiliyorsunuz. Her şeye ulaşabiliyorsunuz.
Benim şuramı bir sivri yemiş. 2 tane. 2 yerden. Evet, ne ara yediler, dışarıdayken yediler. Ama hırka muhtemelen. vardı üstünde. Gün batımını seyretmenin bedeli olmalı bebeğim. İçeride yok, ilaçladım çünkü içerisini. Kaşınıyor, teminden beri elime alamadım. Evet, ilk seçenekte. İkinci seçenek benim yerime de gezin seçeneği. Üçüncü ve dördüncü seçenek mazotla alakalı seçenekler. Bir depo mazot benden, çeyrek depo mazot benden gibi seçenekler. Bunları da hani bir kere destek olmak isteyip yüklü meblağda destek olmak isteyenler için yaptık açıkçası. Evet. Ondan sonra onları ödeme işte hesabından düştükten sonra iptal edebilir. Eğer iptal etmezseniz her ay bize mazot desteği, bizim mazot sponsorumuz olmuş olursunuz. Aman dikkat edin. Dikkat edin. Şimdi bu aylık abonelik şeklinde aslında bu katıl butonu abonelikleri. Bunu daha önceki videolarda da özetle bahsettik aslında. Ara ara bahsediyoruz ya da sürekli denk gelenler varsa siz üstünüze alınmayın. Çünkü her seferinde yeni insanlar izlediği için videolarımızı bilmeyen insanlar için hatırlatmak istiyoruz. Aylık abonelik şeklinde bu katıl abonelikleri, fakat abone olduğunuz zaman bu meblağ çekildikten sonra anında iptal edebiliyorsunuz aboneliğinizi ve bir sonraki ayı beklemek zorunda değilsiniz. Hani Evet. o zaman gelsin, o zaman iptal etmeliyim gibi bir şey yok. Devam etmek istiyorsanız ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Bu arada katıl abonelerimizin sayısı da her geçen gün artıyor. Evet. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sıkı takipçiler, efsane sıkı takipçiler yalnız. Gerçekten hani çok öyle. fenalar. Ya bilmiyorum, bir kemik bir kadro var orada. O kadroyla çok uzun süredir işte sohbetimiz, muhabbetimiz. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Yanlış anlaşılmasın. Sonuç olarak orası sosyal bir platform. Bir internet platformu. Biz özel hayatımızda bu insanlarla görüşmedik şimdiye kadar. Hani YouTube'daki o kemik kadro inanılmaz aktifler. Yani inanılmaz aktifler. Hani kanalı bizden daha fazla sahiplendiler. Canlı sohbet başlatıyoruz videonun ilk gösteriminde mesela. Biz işte hazırlık yapıyoruz. Instagram'da paylaşım yapıyoruz. Kendi kişisel sayfalarımızda link paylaşıyoruz. Hani izlemek isteyenler görsün diye falan. Biz videoya açana kadar bir bakıyoruz. Onlar gelmişler ve yorum bile yazmışlar, sağ olsunlar. Böyle güzel destek, moral, motivasyon oluyor bizim için de böyle şeyler. Aynen. Sizin orada yazmış olduğunuz yorumlar bizim için en büyük aslında. Hani yorum ve beğeniler bizim en büyük destek, motivasyon olayımız. Yani varlığınızı böyle hissedebiliyoruz tabii ki. Öyle tabii birer ki. rakam olarak görmenin haricinde varlığınız yazdığınız yorumlarla hissediliyor. o yüzden yorum yazmaktan çekinmeyin. Evet. Bir merhaba demeniz, bir like işareti atmanız bile bizim tamam videomuz beğeniliyor, işte bu yoldan devam edelim dememize en büyük etken. Ama siz yorum ve beğeni atmazsanız, geçen gün yine bir ilk defa yorum yazan bir takipçi YouTube'a şey yazmış. Siz çok özelsiniz. Sizin gibi çok az kanal kaldı. Hatta neredeyse hiç yok. Evet. Herkes bir anda kayboldu. Herkes bir anda kayboluyor ve giderken de hiçbir şey demeden gidiyorlar. Biz kendimizi ailenin bir ferdi gibi görüyoruz. En azından insan iki kelam bir şey söyler de gider. Bizim için tam cümleyi hatırlamaya çalışıyorum. Biraz oyalıyorum sizi ama öksüz bırakılmışız gibi bir şey kullanmıştı. Tam hatırlayamadım şimdi. Ben de hatırlayamadım tam cümleyi de. Evet, yetim meydanda kalmış. Evet, doğru kelime oydu. Ya şöyle bırakıp gidiyorlar derken video paylaşmayı bırakırsan bir anda tabii ki kayboluyorsun o mecrada, işte takip eden insanlar da eğer sık takip ediyorsa merak ediyor bir süre sonra görmeyince. Bir anda kayboluyorlardan kastı o. Evet. Muhtemelen kaybolan arkadaşlar ya vazgeçmiş oluyorlar bu işi yapmaktan, ya hayatlarını başka yöne yönlendirmiş oluyorlar ya da yaz sezonunu bekliyorlar gezmek için. Ya çok emek isteyen bir iş. Yani işin devamlılığını, içerik üretme konunun adı. Zaten hani devamlı bir içerik üretmek için eğer elinizde hali hazırda bir veri yoksa, bizim şu anda en büyük verimiz bizim Türkiye'yi geziyor olmamız. Devamlı hareket halinde olmamız. Biz uzun süreli bir noktada konaklıyor olmuş olsaydık bir yerden sonra o içerikler tıkanmaya başlardı. Tabii canım, 15 gün aynı yerde kaldığını düşünsene. Tamam, evet, karavan hayatını çekeceksin de zaten karavan hayatı da rutin bir gündelik hayat aslına bakarsan. Eğer hareket etmiyorsan evde yaşamaktan da bir farkı yok. Tabii ki. Sadece manzaran işte farklı olacak, bir evin belki manzarasından. İşte bir ay burada kaldığını düşün. Ne çekeceksin ki bir ay?
Yani bizim böyle bir derdimiz bu yüzden yok. Hareket halindeyiz. Çünkü karavanda yaşıyoruz ve karavanda yaşamanın avantajını kullanıyoruz. Haliyle bu avantaj da bizim açımızdan YouTube'a içerik üretme demek bir yandan da. Yani işte Hani- sabit kalanların en büyük Evet, sıkıntısı en büyük da bu. sıkıntısı ve en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Bir diğeri de işte 3 ay 6 ay gezip evlerine geri dönüp sonra tekrar 3 ay 6 ay çıkıyorlar. Bu da doğal olarak orada sizi takip eden kitlenin, çünkü bizim de takip ettiğimiz çok fazla kanal Evet. var. Hatta çoğu zaman şu oluyor. Ya nerede bunlar, uzun süredir sesleri solukları çıkmıyor, ne yapıyor diyoruz. Bir giriyoruz sayfalarına, sayfalarındaki videolar hepsi silinmiş ya da işte en Evet. son 6 ay önce video paylaşmış. Yani niye diyorsun bu sefer? Bizim avantajımız işte o. Biz şu an Türkiye kıyı ve sınır şeridi turundayız. Devamlı içerik üretiyoruz. Geziyoruz da aynı zamanda. Bundan sonraki süreçte de zaten hareket halinde olacağız yine. Hani bir yere sabitlenmeyeceğiz. İl il bütün Türkiye'yi gezme planımız var. Çünkü karavanda yaşıyoruz, yani hareket eden bir araçta yaşıyorken neden gezmeyelim? Aynen. Yani bir yere sabit kalma, hani Allah göstermesin bir sağlık sorunu olur, bir şey olur gibi durumlar haricinde böyle bir yerde sabit kalmayı düşünmüyoruz. Evet. Hani hep şey diyorlar işte, ya gez gez. Gerçi son zamanlarda duymuyoruz da hep Evet. başlangıçtan beri hep o sorular geliyordu ya, tanıdığımız tanımadığımız takipçiler, sosyal medyada takip etmeyen insanlar ve de gez gez nereye kadar? Evet. Çok özür diliyorum. Tık 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 diye ses duyuyor olabilirsiniz. Bizden kaynaklanmıyor. Dışarıya bir çadır kurmak için aile geldi. Onlar sabitleme Kazık kazıklarını çekiyor. çekiyorlar. O yüzden bizden değil. Ses çok kötü diyen arkadaşlara buradan ufak bir not veriyorum. Çık 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 ses. Buyurun. Ne diyordum? Evet. O zaman ne diyoruz dostlar? Türkiye turumuz devam ediyor. Önümüzde çok güzel duraklar var. Çok güzel gezeceğimiz yerler var. Yamuluyorum. Yamuluyorum çünkü yorucu bir gündü. Çok güzel gezeceğimiz yerler var. Çok güzel duraklarımız var. Trakya'da çok merak ettiğimiz yerler var. İlk defa gideceğimiz yerler var. Oralara gideceğiz. Gitme oralara, gitme. Gitmeyeyim daha oralara. Daha hala Karadeniz'deyiz. Gitme daha, dur gitme. Tamam. Daha çok yol var. Daha çok yol varmış. O zaman bakalım bir sonraki videoda nerede olacağız? Biz de bilmiyoruz. Hep beraber göreceğiz bir sonraki videoda. O zaman bir sonraki Biz uyumuşuz. evet ya. O zaman bir sonraki videoda videoda görüşene görüşmek kadar üzere. hoşçakalın. Hoşçakalın. Olmadı. Hadi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.